Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu çok şık yastık kılıfını yapacağız. Tığ işi 3D görünümlü baklava deseni yastık kılıfı yapacağız. Yastığımız tek parçadan oluşuyor. Hiçbir yerinde dikiş yok. Bakın kenar kısmı, alt kısmı hiçbir yerinde dikiş yok. Tek parça başlayıp tek parça bitireceğiz. Yapılışı bakınca karmaşık görünse de aslında yapılışı kolay. Sadece biraz zaman alıyor ve biraz ip yiyor. Gayet çok şık duruyor. Bu yastık modeli sadede çok şık. Ben sadede çok beğendim. Ama ufak bir hareket katmak için de köşelere pompon ekledim. Tercihe bağlı. İsterseniz bunları da eklemeyebilirsiniz. Ben daha önce battaniyelerde kullandığım bu ipi kullanacağım. Bu model kadife iplerle de çok şık duracak. Kadife ipleri de kullanabilirsiniz. Koton ipleri de kullanabilirsiniz. Bu benim gibi tüylenme yapmayan akrilik ipleri de kullanabilirsiniz. İpte sadece akrilikle sınırlı kalmayın. Farklı iplerle de deneyin. Onlarla da çok şık duracaktır. Ben yurt dışında yaşadığım için yabancı marka ip kullandım. Buna benzer ipleri, Türkiye'deki ipleri bilmiyorum. Şöyle yakından göstereyim. İpim %100 akrilik. Tüylenme yapmıyor. Şöyle yakından göstereyim. %100 akrilik. 4 medium diyor. Bu ipin önerisi 5 mm tığ ama ben 5,5 mm kullandım. Çünkü model sert oluyordu. O sertliği biraz kırmak için bir tık büyüğünü kullandım. 5,5 numarayı kullandım. Bu ipim 453 gram. 147 metre. Gram ve uzunluğuna bakarak da kalınlığını bulabilirsiniz diğer iplerde. Yastığa toplamda yani bu şekilde toplam bir ip kullandım. 453 gram ip kullandım bu modele. Ucu ucuna yetti. Sadece bir pompona çok az yetmedi. Sadece onu ek ilave ettim. Yani 453 gram bu ip modele yetiyor. Pomponlar da biliyorsunuz çok ip yiyor. Büyük boy pompon kullandığım için buna da bayağı ip gitti. Yastık kendisi de bayağı ip yiyor. Elimde olan bir yastığın ölçüsüne göre yaptım. 42'ye 42 yaptım. Siz bunu istediğiniz ölçülerde yapabilirsiniz. Standart ölçüsü yok. Sadece örneği oluşturabilmek için tavan sayısına biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Onun haricinde dikkat etmemiz gereken bir şey yok. Dediğim gibi istediğiniz ölçüde yapabilirsiniz. İsterseniz uzun, isterseniz dikdörtgen, isterseniz kare yapabilirsiniz benimki gibi. Ben kare yaptım 42'ye 42. Buna takım olarak battaniyesinde yapabilirsiniz. Kanalıma hala abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Videomuzun daha çok kişilere erişebilmesi için beğen ve yorum yaparak destek olursanız sevinirim. Modelimizin yapılışına geçebiliriz. Zincir çekerek modele başlıyorum. Bir zincir sayısı yok. Dediğim gibi ben yastığın boyunca zincir çekiyorum. Yastığın boyunca çektim. Birkaç tane de ekstra çektim. Hem dönüş için hem de fazla elimizde olsun diye. Şimdi bu tavanı yaparken bu her baklava dilimi için 4 tane sık iğne yapacağım. Bu ilk sırasını sık iğne yapacağım. Yani bu her dilim için bana 4 tane sık iğne lazım. Buradan bunun yanına kadar yani şuraya kadar 4 tane, bir de en sonda bir tane de bunun için yapacağım ekstra. Yani her dilim için 4 tane yapacağız. Ben özellikle kaç tane yaptığımı saymayacağım. Sadece 4 saya saya gideceğim. Şimdi sık iğne yaparak başlıyorum. Bir zincir atlıyorum, ikinciye batıyorum. Yaparken de sayarak gidebilirsiniz. Mesela şu anda 4 bir baklava deseni için. Şimdi ikinci baklava deseni yaptım. Şu anda toplam 8 oldu. Yani bu şekilde 4 saya saya gidelim. Bu şekilde 4 sayarak sıra sonuna kadar yapacağım.
Ta ki yastığın bitimine en yakın nerede bitiyorsa o dörtlü rakam orada bırakacağım. Mesela şurada da olabilir, şurada da olabilir. En uygun yerde, yastığın ölçüsüne en yakın biten yerde bırakacağım. Şu anda devam edeceğim. Sıra sonuna kadar bu şekilde 4 hesaplaya gidelim. Bakın öteki bir baklava için daha hazır oldu. Dediğim gibi bir standart ölçüsü yok. Her baklava için 4 tane saya gideceğiz sıra sonuna kadar. Ben yastığın boyunca yaptım. En yakın rakam bu. 4 tane daha başlarsam yastıktan büyük oluyor. Dörtlü sayarak buraya kadar yaptım. Sadece bir tane ekstra kenar için yapıyorum. Buraya kadar hep dörtlüydü. Sadece bir tane ekstra dönüş için burada bir tane ekstradan yapıyorum. Şimdi bu ölçü benim için yeterli. Bu zinciri ben fazla çekmiştim. Bu zinciri söküyoruz. Bakın ipimi ortasından çekiyorum. Bir sefer oradan çekince bir daha tekrar çekiyorum. Buradan arka halkadan. Buradan da çekiyorum. Bakın sonra sökülüyor kendine. Örgünün sonuna kadar çektirdim. Ve burada halkanın içinden ipimi çektiriyorum. Sabitliyorum. Bakın buraya kadar söktük. Ben genelde bu şekilde yapıyorum. Fazladan yapıp modelimi oturtturduktan sonra söküyorum. Tek taraf bitti. Diğer tarafa geçeceğiz. Diğer yöne. Hiç bundan sonra çoğaltma yapmıyoruz. Aralarda zincir falan çekmiyoruz. Bu sonuncu benim en kenardakiydi. Şimdi onun yanındaki sık iğnenin dibine batıyorum. Bu sonu yaptığıma batmıyorum. Onun yanındakinin dibine batıyorum. Bundan sonra her sık iğneyi battığım yere birer tane de batıyorum. Bu ipimizi de böyle dolaştıralım. Bakın her yaptığımın dibine batarak bir sık iğne yapıyorum. Hiç çoğaltma yapmadan her yaptığım dibine birer tane batarak sıra sonuna kadar yapıyorum. Sıra sonuna kadar yaptım. Sadece bu sonuncunun dibine batmadım. Onun yanındakine kadar hepsine battım. Bu sonuncu kenar olacağı için ona batmıyorum ve sıramı birleştiriyorum. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Sık iğnemin tepesine batıyorum. Bu sırada hiç çoğaltma yapmayacağız. Diğer sırada yaptığımız bu sık iğnelerin tepesine hepsinin üzerine birer tane trabzan yapacağız. Hiç çoğaltma, eksiltme yok. Hepsinin üzerine birer tane trabzan yapıyoruz. Normal trabzan yapıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Bu kenarda da aynı şekilde. Bakın bu kenarda bir tane yapmıştık. Dönerken hiç çoğaltma yapmıyoruz. Hepsinin üzerine birer tane yapıyoruz. Bakın kenara kadar da geldim. Hepsinin üzerine birer tane trabzan yapıyorum. Hiç çoğaltma yok. Hepsinin üzerine birer tane yapıyorum. Bakın hepsinin üzerine birer tane yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapıyorum. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Sonuncu trabzanımı da yapıyorum. Ve sıramı birleştiriyorum. Şimdi yeni sıraya başlayacağız. Artık bu baklava desenlerini yapacağız. Şimdi bir sık iğne yapıyorum. İlk trabzanın tepesine batarak bir sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum, sonra bir sık iğne yapıyorum. Tığıma 2 defa doluyorum. Bu bunun tepesi oluyor. 1 2 3 bakın 3 tane atlıyorum. 1 2 3 dördüncü sık iğnenin
Bakın dördüncü sık iğnenin arkasından batıyorum tığımı. İpi oradan alıyorum. Bir sefer çekiyorum, iki sefer çekiyorum, tığımda tutuyorum. Bir sefer daha çekiyorum. Şimdi bu sıradaki sık iğne oluyor. Buradaki sıradaki trabzana batmıyorum. Yanındaki trabzanın tepesine batıyorum. Bu 1 2 3 tane sık iğne yapıyorum. Tekrar tığıma doluyorum. Bakın bu sık iğnenin arkasından, az önce battığım sık iğnenin arkasından ipimi alıyorum. 1 2 seferde çekiyorum, tığımda tutuyorum. Tekrar 2 sefer doluyorum. Bakın bu battığımdan sonra 3 tane sayıyorum. 1 2 3, dördüncünün arkasından tığımı geçiriyorum. İpimi oradan alıyorum. 1 2 sefer doladığımı çekiyorum. Sonra üçünü birlikte çekiyorum. Diğer yerde yaptığımız gibi bakın. En son bu trabzanın tepesine batmışım. Şöyle göstereyim. En son bu trabzanın tepesine batmışım. Onun yanındakine batmıyorum çünkü sıradaki sık iğne bu. Ve onun yanındakine batıyoruz. Bir trabzan atlıyoruz, sıradakine batıyoruz. 1 2 3 2 sefer tığımı doluyorum. Bakın en son bu sık iğnenin arkasında batıyorum. 1 2 tığımda tutuyorum. Tekrar 2 sefer doluyorum. En son buna batmıştım. 1 2 3 tane atlıyorum. Dördüncünün arkasından ipimi alıyorum. O 2 sefer doladığımı çekiyorum. Sonra üçünü birlikte çekiyorum. Şimdi bu trabzanın tepesine batmışım. En son bir tane boş bırakıyorum. Çünkü bu sık iğnemiz, yanındakine batıyorum. Yani bir trabzan atlıyoruz. 1 2 3. Bu şekilde yapıyoruz hep. Sıra sonuna kadar bu şekilde yapacağız. Bir sefer daha göstereyim. Tığımı 2 sefer doluyorum. Bu sık iğnenin aynı en son battığım sık iğnenin arkasından beri alıyorum ipimi. 2 sefer çekiyorum. 1 2. Şimdi ikisi tığımda kalıyor. Tekrar 2 sefer doluyorum. En son yaptığım sık iğneden sonra 3 tane sık iğne sayıyorum. 1 2 3. Dördüncünün arkasından tığımı geçiriyorum. İpimi alıyorum. 2 sefer çekiyorum. Sonra üçünü birlikte yapıyorum. Şimdi bu benim bir tane sık iğnem sayılıyor ama arkada trabzanın tepesine batmadık. En son battığım trabzanın tepesine, onun yanındakini boş bırakıyorum. Onun yanındakine batıyorum. Yani ikinciye. Bu trabzana batmamamızın sebebi, burada bir sık iğnemiz var. O yüzden arkadaki trabzana batmıyoruz. Şimdi 1 2 3. Bu şekilde aynı örneğe sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Köşeyi de aynı şekilde yapıyorum. Tığıma doluyorum. En son battığım sık iğnenin arkasından beri 1 2 tekrar tığıma doluyorum. 1 bakın 1 2 3 dördüncünün arkasından beri aynı işlemi yapıyorum. Bunu atlıyoruz. Yanındaki trabzanın tepesine batarak sık iğnemi yapıyorum. 1 2 3 tığımdan doluyorum. En son battığım bakın sık iğnenin arkasından beri alıyorum. 1 2 tekrar tığımı doluyorum.
1 2 3 tane atlıyorum. Dördüncü sık iğnenin arkasından beri yapıyorum. Üçünü birlikte çekiyorum. Bakın bir trabzan atlıyorum, sıradaki trabzana batarak örneğime devam ediyorum. Köşede bu şekilde olmuş oldu. Örneğimiz oluşuyor. Sıra sonuna kadar böyle yapalım. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Son baklavanın kenarını yapıyorum. Bakın şöyle gelmesi gerekiyor. Son battığım sık iğnenin oraya batarak aynı işlemi 2 sefer çekiyorum. Üçüncüyü de çekiyorum ve sıramı birleştiriyorum. Bu şekilde. Bakın 3 tane gibi oldu ama baklavalar o yeni sırada devam edecek. Burası köşe olduğu için. Şimdi yeni sıraya başlayacağız. Bu sırada sıra sonuna kadar hep trabzan yapacağız. 2 zincir çekiyorum. Bütün sık iğnelerin tepesine birer tane trabzan yapıyorum. Bütün sık iğnelerin tepesine birer tane trabzan yapıyorum. Burayı yaparken arkada bu trabzanın tepesine batmamıştık. Yani bu sık iğnemiz bu sayılıyor. Onun tepesine de bir trabzan yapıyoruz. Sıradaki bütün sık iğnelerin tepesine birer tane trabzan yapıyoruz. Hiç çoğaltma yapmıyoruz. Bütün sık iğnelerin tepesine birer tane trabzan yaparak sıra sonuna kadar tamamlıyoruz. Kenarda da aynı şekilde hiç çoğaltma yapmadan hepsinin tepesine birer tane yapıyoruz. Bu ilk sırayı kurduktan sonra artık bundan sonraki sıralar daha kolay gidiyor. Bu tabanı kurduktan sonra gerisi kolay. Bakın bu diğer kenar da öyle. Hiç çoğaltma yapmadan hepsinin üzerine birer defa batarak dönüşümüzde yapıyoruz. Yavaş yavaş yastığımız şekil alıyor. Ben hepsinin üzerine birer tane yaparak sıra sonuna kadar yapıyorum. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Son trabzanımı da yapıyorum. Sıramı birleştiriyorum. Şu anda buradayım ben. Bir zincir çekiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Siz şu anda benim örnek bu tarafa doğru biraz geldi. Sizinki belki buralardadır. Onu hesaplayarak gidelim. Mesela tam şurada benim bu yaptığım kısım buraya denk gelmesi gerekiyor. Ona göre hesaplayarak yapın. Ben şimdi burada bu baklavayı yapacağım. Ona göre hesaplayarak yapın. Bunun tam yanındakinin üzerinde normal bir tane sık iğne oluyor. Onun yanındaki bu baklavanın bitiş noktası burada oluyor. Şimdi 2 sefer doladım. Bakın bu diğer sırada yaptığım bu trabzanların arkasından bir tığımı geçiriyorum. İpimi oradan alıyorum. 1 2 sefer çektiriyorum. Tığımda tutuyorum. 2 sefer doluyorum. Bu sefer diğerine geliyorum. Bunun arkasından beri ipimi alıyorum. 2 sefer bu doladıklarımı çekiyorum. Sonra üçünü bir çekiyorum. Aynı diğer sırada yaptığımız gibi bu bizim sık iğnemiz sayılıyor. Bunu bir tane atlıyoruz. İkinci trabzana sık iğne yapıyoruz. Toplamda 3 tane sık iğne yapıyoruz. Şimdi bakın az önce dediğim yer burasıydı. Bakın sık iğneyi yaptım. 2 sefer doluyorum. Bu kısmı isterseniz benim gibi bu şekilde yapabilirsiniz. İsterseniz sadece bu ikisine batarak da yapabilirsiniz. İki türlü de oluyor. Ben bu şekilde üçünün arkasından beri yaptım. İki türlü de oluyor. Daha kolay alması geldi bana. Tekrar 2 sefer doluyorum. Bu diğer sırada yaptığımın arkasından beri ipimi alıyorum. 2 sefer doladığımı çektiriyorum. Sonra üçünü birlikte. Bir trabzan atlıyorum. Sıradaki trabzanın tepesine batarak bir sık iğne yapıyorum.
toplamda 3 sık iğne yapıyoruz. Aralarda 3 sık iğne yapıyoruz. Sonra bu baklava desenini yapıyoruz. Tığımı doluyorum. Bakın bu şekilde üçünün arkasından beri 1 2 sefer doladıklarımı çekiyorum. Tığımda tutuyorum. Tekrar 2 sefer doluyorum. Diğer sırada yaptığımın arkasından beri yapıyorum. 2 sefer doladıklarımı 2 sefer çekiyorum. Sonra üçünü bir trabzan atlıyorum. Sıradaki trabzanın tepesine batarak 3 tane sık iğne yapıyorum. Örneğimiz bu şekilde. Yapılışı kolay. Sadece ilk sırada biraz kafa karışıyor gibi ama ondan sonraki sıralarda artık örneğimiz oluşuyor. Bakın 2 sefer doluyorum. Bu yaptığımın arkasından beri ipimi alıyorum. 2 sefer doladığımı çekiyorum. Sonra tığımı 2 sefer doluyorum. Sırada bu yaptığım uzun trabzanların arkasından bir ipimi alıyorum. 2 sefer doladığımı çekiyorum. Sonra üçünü bir. Bu en son battığım trabzandan sonra bir tanesini boş bırakıyorum. İkinciye batıyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde toplam 3 tane sık iğne yapıyorum. Örnek bu şekilde arkadaşlar. Bir sıra bu şekilde yaptığım sırayı yapacağız. Bir sıra komple trabzan yapacağız. Örnek bu şekilde tekrarlamama gerek yok. Bu şekilde yapmak istediğimiz yastığın uzunluğuna kadar yapıyoruz arkadaşlar. Sonra ilik düğme kısmına ve pompon kısmına geçiyoruz. Bu şekilde yastığımızı yapmak istediğim büyüklüğe kadar tamamlayalım. Ben yapmak istediğim uzunluğa kadar yaptım. Yastığımın ölçüsüne göre yaptım. Son sırayı yapacağım. Ben bağcık kullanmayı seviyorum. Ben bağcık yapacağım ama siz düğme yapmak istiyorsanız düğme de yapabilirsiniz. Toplamda 3 yere yapacağım. İlk önce tam ortasını buluyorum. Kenarlarda bu kadar kısmı birleştireceğim. Burası kapalı olacak. Bu kadar kısım açık kalacak. Bu kapalı kısımla bu ortanın arasında bulacağım tekrar. Böyle 1 2 3 baklava diyeyim. Bunun da ortasını buluyorum. Aynı diğer tarafa da aynı. Buralarda bağcık yeri yapacağım. Bu kadarını da kenarlarda birleştireceğim. Şimdi son sırada hep trabzan yapacağım. 2 zincir çektim. Sıradaki sık iğnenin tepesine batıyorum. Trabzan yapıyorum. Her sık iğnenin tepesine birer tane trabzan yapıyorum. Bağcık yeri yapacağım yere kadar. Bu şekilde bu işaret aldığım yere kadar trabzan yapıyorum. Şimdi işaret aldığım yere kadar geldim. Burada boşluk bırakacağım. Bir zincir çekiyorum. Burada bir sık iğne tepesine atlıyorum. İkinciye batarak trabzan yapmaya devam ediyorum. Bağcıkta bu boşluğu açmama da gerek yok. Direkt trabzanların arasından da bağlayabiliyorum. Ama ben düğme yeri de olsun diye bu şekilde göstermek istedim. Düğme yaparken de bu şekilde boşluk bırakın. Bağcık yaparken de ister bırakın ister bırakmayın. Direkt trabzanların arasından da bağlayabilirsiniz. Ben ilik yeri olsun diye göstermek istedim. Diğer işaret aldığım yerleri de aynı şekilde yapacağım. Bakın işaret aldığımın hemen yan tarafına geldim. Bir zincir çekiyorum. Bakın bir tane atlıyorum. İkinciye batıyorum. Bu şekilde ilik yerlerimizi oluşturuyoruz. Eğer siz bunu düğmeli yapmak istiyorsanız aynı bu işaretlerin karşısına
Hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Aynı bu işaretin karşısına düğme dikilecek. Ama eğer benim gibi bağcıklı yapmak istiyorsanız diğer bu işaretin tam karşısına aynı delikleri yapıyoruz. Ondan sonra son sırayı yaparak bitiriyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Sıramı birleştiriyorum. İliklerimin karşısına tam aynı yerde bir daha ilik yaptım. Şimdi bu sıra sonuncu sıramız. Hem bu kenarları birleştireceğiz hem de bu esnemeyi önlemek için iz sürümü yapacağız. Ondan sonra yastığımız örgü işlemi bitiyor. Şimdi bir tel buradan, tel buradan, ipimi oradan geçiriyorum, ilmeğimin içinden geçiriyorum. Bir tel oradan, bir tel buradan, ipimi ilmeğin içinden geçiriyorum, diğer ilmeğimin içinden geçiriyorum. Bir tel oradan, bir tel oradan, ipimi oradan geçiriyorum, ilmeğin içinden geçiriyorum. Bir tel oradan, bir tel oradan. Bu şekilde kapalı yapmak istediğim yere kadar bu şekilde iz sürmeyi yapıyorum. Kenarda kapalı yapmak istediğim yere kadar ikisini birlikte yaptım. Şimdi açık olacak kısmı tek yapmaya başlıyorum. Şimdi artık ikisini bir yapmıyoruz. Şimdi tek devam ediyoruz. Bakın tek. Arkadaki telinden ipi alıyorum. İlmeğimin içinden geçiriyorum. Bu şekilde ikisi bir değil. Arkadaki telinden ipimi alıyorum, ilmeğin içinden geçiriyorum. Arkadaki telinden ipimi alıyorum, ilmeğin içinden geçiriyorum. Tek kat olunca bu şekilde yapacağız. Kenardan birleştirme alanına gelene kadar bu şekilde yapıp sonra ikisini birlikte yapacağız. Diğer tarafta işaret alıyorum. Nereye kadar yapmam gerektiğini. Buraya kadar tek olarak devam edeceğim. İliklerin üzerinde de aynı şekilde bakın burada bir zincir çekmiştim. Zincirin arka telinden tığımı batırıyorum. İpimi alıyorum. İlmeğin içinden geçiriyorum. Arkadaki telinden ipi alıyorum. İlmeğin içinden geçiriyorum. Bu şekilde işareti aldığım yere kadar yapıyorum. İşaret aldığım yere kadar geldim. İlikleri üst üste denk getiriyorum aynı olsunlar diye. Şimdi artık bundan sonra birlikte yapacağım. Şu ana kadar tek yapmıştık. Bundan sonra birlikte yapıyorum. Bir tel buradan, bir tel oradan ipimi ilmeğin içinden geçiriyorum. Diğer ilmeğin içinden geçiriyorum. Bir tel oradan, bir tel oradan ipimi alıyorum. İlmeğin içinden geçiriyorum. Bir tel oradan, bir tel oradan. İlmeğimin içinden geçiriyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapıyorum. Ondan sonra ipimizi kesip buradan tekrar başlayacağız. Sonuncusunu da yapıyorum. Bir zincir çekiyorum ve ipimi buradan kesiyorum. İpimi kesiyorum. İlmeğim içinden ipimi çekiyorum. Ve bu aşağı doğru ipimi çekiyorum. Şimdi diğer tarafa dönüyorum. Buradan tekrar başlıyorum. Bu açıkta kalan kısmı yapıyorum. Ben diğer zincir çektiğim taraf düz duruyor. Sürme yapmadığım yer esnemiş durumda. Bu esnemeyi önlüyor bu iz sürümü. Bir zincir çekerek başlıyorum. En son battığım yerden ilmeğimi çekiyorum buraya üste doğru. Şimdi sıradaki trabzanın arka ilmeğini aynı diğer tarafta yaptığım gibi arka ilmeğini alıyorum. Şimdi ipimi burada saklamaya çalışacağım. Üstünden yapacağız. Şimdi tekrar aynı işlem arka telinden. Şimdi
aşağıdan yapacağız ki ipi saklayalım. Şimdi tekrar arkadaki ilmeğe batıyorum. Tekrar üstünden normal iz sürme yapıyorum. Sadece ipi saklamak için bir alttan bir üstten yapıyorum. Şimdi üstünden altından bu kadar yeterli olacaktır. Şimdi ipimi kesebilirim. Bakın arkası da temiz oldu. İpi de saklamış olduk. Şimdi aynı şekilde sıra sonuna kadar iz sürmemizi yapıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Sonuncuyu da yapıyorum. Bir zincir çekiyorum, ipimi kesiyorum. Sonra ipimizi saklıyoruz. Bu sefer iğne kullanacağım. Şimdi yastık aşaması bitti. Şimdi bağcıkla pomponunu yapalım. Bağcığı normal zincir biliyoruz. Zincir çekerek bunun bir sayısı yok. Düğüm atabilecek kadar yapıyoruz. Bu şekilde düğüm, fiyonk yapabilecek kadar o uzunlukta yapıyoruz. Ben ölçüyü şu şekilde gözümü kestirdim. Yastığım boyunca yapıyorum. Benim için yeterli. İpimizi iğne ile saklayacağım. Öyle zincirin içinden geçirerek ipimizi saklıyoruz. Hepsini geçirmeye gerek yok. Bu kadar geçirince benim için yeterli. Diğer tarafta aynı şekilde yapıyoruz. Toplam 3 tane bağcık yapıyoruz. Ben 3 tane bağcığımı hazırladım. Bu temizlerken, yıkarken kaybolmaması için önceden bu ikisine bir geçirip düğüm atıyordum. Ama şimdi kaybolmaması için ilk önce tek tarafa tam ortadan bir sıkı düğüm atarak burada sabitleştiriyorum. Sonra yastığı geçirdikten sonra fiyongumu atıyorum. Bu şekilde ipleriniz kaybolmayacaktır. Sizin için de rahat olacak. Tam ortasını ölçüyorum. Sonra bir düğüm atıyorum. Bağcık işlemi de bu şekilde. Şimdi son aşaması olarak pompon kaldı. Pomponumuzu yapıyoruz. Ben pompon yaparken böyle bir aparat buldum. Böyle bir aparat kullanıyorum. Böyle açılıp kapanabilen bir aparat. Bu şekilde ortadan çıkıyor. Böyle açılıp kapanıyor. Aynı şekilde diğer tarafta. İlk önce bir tarafı doluyoruz. Ondan sonra diğer tarafı doluyoruz. Tabii bunu düğüm atmak için bir tane yastığın uzunluğunda diyeyim çift kat. Tek kat yapınca bağlarken kopuyor. Bu şekilde çift kat, uzunluğu önemli diye sadece ortadan düğüm atmak için 2 kat bir ip hazırlıyorum. Sonra ipimin ucunu alıyorum. Sırasıyla hep böyle aynı yere dolamıyoruz.
Sırasıyla gidip geleceğiz böyle. Şu kısmı iyice dolana kadar, şu orta boş kısmı iyice dolana kadar sırasıyla bu tarafa gelip gideceğiz. Hep aynı yere yapmayacağız. Şimdi kenara kadar geldim. Şimdi geri gideceğiz. Pomponumuzun düzgün olması için böyle sıralı gitmek daha iyi. Bakın bu ortası iyice dolana kadar sardım. Şimdi bunu kapatıyorum. Diğer tarafı açıyorum. Şimdi hiç ipimi kesmeden diğer tarafa geçiyorum. İkisini birlikte bunu da sarmaya başlıyorum. Bunu da aynı şekilde bu ortası dolana kadar sarıyoruz. Diğer tarafı da bu ortası dolana kadar sardım. Burayı da kapatıyorum. İpimi kesiyorum. Şimdi bunun ortasında bir boşluk vardı. Oradan beri bu bütün katları kesiyoruz. Bakın bütün katları kestik. Bu kenarların olması çok iyi oldu. Bunlar dökülmüyor. Bu bunu sıkıca tutuyor burada bunları. Şimdi bu iki kat ipimi alıyorum. Bakın bu tam ortada boşluk vardı. Oradan geçiriyorum. Aynı diğer taraftan da iyice sıkıyorum. Ve bir düğüm atıyorum. Diğer kartonlarda yaparken mesela birinin bastırması gerekiyordu açılmaması için. Bu ortadaki şeyin bunun faydası çok oluyor. Bakın düğümü de tutuyor kendisi. Sonra ikinci düğümü atıyorum. Sıkı iki tane düğüm olmuş oluyor. Şimdi bunları açabiliriz. Aynı şekilde diğer tarafta da açıyorum. Bu şekilde çıkartıyorum. Şimdi bunu iyice çırptıktan sonra bu fazlalıkları kesiyoruz. Şimdi pomponumuzu yastıkların köşesine bağlayacağız. Elimi yastığın içine koydum. Şimdi bir köşeden bir yerden tığımı geçirdim. Pomponun iki tane ipini oradan çektiriyorum içeri. Bir farklı yerden daha tığımı batırıyorum. Aynı yerden batırmıyorum. Bakın diğeri oradaydı. Bir farklı yerden de diğer iki ipi aşağıya çekiyorum. Düğümü arkada atacağım. Bakın ikisi aynı yerden gelmedi. Farklı farklı yerlerden. Sıkıca düğümümü atıyorum. 1, 2. İpimi de bu arkada saklıyorum. Arkası da temiz oluyor. İpimi iğneyi geçirdim. Arkada ilmeklerin arasında ipimi gezdiriyorum. Aynısını diğer taraf için de yapıyoruz.
bitiyor. Bu şekilde de bitmiş hali. Yastığın yapılışı bu kadar arkadaşlar. Kanalıma hala abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olabilir. Bu videomu beğendiyseniz bu tarz videoların devamı için beğen atarak destek olabilirsiniz. Herkese kolay gelsin diyorum. Hoşça kalın.